Yemek okulumuza hoş geldiniz. Size çok özel bir videomuz var. Neden derseniz patatesten cips yapmanın matematiği belli. Patatesi alıyorsun, ince ince kıyıyorsun, yağda kızartıyorsun veya fırında kızartıyorsun. Bir şekilde oluyor. Fakat burada ne ipuçları? Bir, hangi patatesi kullanacaksın? Ve farklı aletlerle nasıl farklı şekiller yapabilirsin? Bir de yağda kızartırken ve sonrasında neye dikkat etmek gerekiyor? Yemek okulunun misyonu zaten çok güzel. Yemek yapmayı göstermek. Bu videonun sonunda kimsenin yapamadığı kadar güzel patates cipslerini siz yapıyor olabileceksiniz. Hadi bir an evvel başlıyorum. Şimdi ilk başta patates için kızartmalık patatesin eski patates olması lazım. Taze patatese genelde böyle satılıyor. Hani biraz daha kabuğu daha ince kurumamış oluyor. Daha ıslak ve hani rengi daha açık renk oluyor. Islak patates daha çok yemek yaparken kızartma yaptığımızda da eski patates kullanmakta fayda var. Patates seçimindeki birinci mühim taraf bu. Eğer Kıbrıs patatesi bulabilirsiniz, daha kuru iklimden çıkan patatesin hem cinsinden hem de aslında toprağından onun çıtırtısı da bir başka oluyor. Kıbrıs patatesi de zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Farkını nasıl anlarım derseniz, kırmızı topraklı bir patates bulursanız kaçırmayın, muhakkak alın. Buyurun. Tatlı patatesten kızartma olur mu? Öyle de bir şey var ya. Mesela turp, havuç hepsi bunların kök. Böyle gelipıcı. Ama patates gövdedir. Patates böyle gelmiyor, böyle ya. Yani yumru toprağın altında ama bitkinin gövdesidir. Tabii bayağı sınav sorusu. Her gün yeni bir bilgi. Her gün yeni bir bilgi. Bu arada yani tatlı patates, havuç, her türlü aslında bu tarz aileden herhangi bir ferti bu şekilde yapabilirsin. Zencefil bile olabilir bu arada yani. Onu da kızartabilir. Çok da güzel olur. Şimdi gelelim nasıl güzel ince ince kıyabiliriz. Elimizde herkesin genelde evinde bulunan bir tane bu var. Bu soyacakla farklı şekiller yapacağız. En klasiği aslında klasik cips. Bunun için kullanabileceğimiz aletler mandolin. Mandolinler artık pazarda bile satılıyor. Ama ben çok sevmiyorum. Hep elimi kaptırıyorum. Onun böyle bir çivili aleti var. Patatesi buna takıyorsun cırt diye. Dediğim gibi çok fazla örüyorum. Bunu bana galiba Nursen teyzem hediye etmişti. İnanılmaz güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Böyle hem ince hem de mükemmel cipsler oluyor. Bu aleti nereden buluruz? Yine böyle belirli dükkanlarda bildiğim kadarıyla satılıyor. Ama hepimizin evinde yine olan rendelerin uzun taraflarıyla da bunda da böyle birazcık daha kalını çıkıyor. Patates kızartırken önceden bir tane atıp böyle kızarmaya başlıyor muyu anlayabilirsiniz. Ya da işte bir tane şey koyup tahtanın sapı böyle kenarına fış diye köpükler çıkıyor mu? Onu görmek için evet şimdi bunu çıkıyor. Bunları böyle ben direkt atıyorum. Ama atarken bir ayırmakta fayda var. Şimdi bu ince cips de böyle çok güzel oldu. Fazla yağını muhakkak almak önemli. İlk yağdan çıkarınca geniş bir yere çıkarmak. Yani patatesler üst üste gelmemesi lazım. Ve çıkarır çıkarmaz daha yani sıcağı üstündeyken tuzlamak gerekiyor. İşte şöyle karıştırıyorum. Bu tam tabii. Tam böyle bilmem anlatabildim mi? Bakayım. Sen de bak. Ama kalsın hocam falan. Al tamam. Oha çok güzel. Daha yapacağım size söz. Hatta bu sefer yan yaptım daha da uzun olsun diye. Bir taraftan Burak'ı çağırdım ki belli ki çok fazla herkes bunun bu çıtırtısını duyunca gelecek. O yüzden bir taraftan Burak'cığım rica ediyorum. Onu bir taraftan kızartırken ilk tur cipslerimiz bu olsun. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi çok sevdiğimiz bir başka şey. Uzun yani kibrit çöpü gibi cips. Ben bunu Vapur'dan aldım. Artık pazarlarda da var. Şimdi şöyle kesince aslında şöyle oluyor. Hop uzun. Yine bu mandolinin öyle bıçakları var. Böyle bıçaklar mandolinle de yapabilirsiniz. Ama elimizde var olma ihtimali olan şeylerden sadece burada elinize çok dikkat edin. Buna jülyen deniyor değil mi? Doğru bir kullanım değil bunun adına jülyen için ama diyorlar. Bu da ikinci yöntem. Bir taraftan pişecek onlar da. Gelelim üçüncü yönteme. Üçüncü yöntemde ise böyle bir alet. Bunu nereden aldığımızı hatırlamıyorum ama daha sonradan internete baktım. İnternette bunun versiyonları rahat satılıyor. Böyle şimdi bir vida var. Ona böyle patatesi koyunca şey yaptım. Böyle curly patates. Bunun işte mühim olan tarafı pardon. Tabii böyle aletlerle aram pek iyi olmadığını ezelden beri biliyoruz. Çok pratik değil. Evet, bununla aynen bana çok pratik olmadığını anladık.
Yani bunlardan bir iki tane curly var. Gelelim bu inceleri atmaya. Çok dikkat edin. Elimle böyle ufalar gibi atıyorum. Biraz daha yukarıdan. Tabii bu tarz şeylerde içi havalı olduğu zaman yağ bir anda çok kabarıyor. Her ihtimale karşı kapatmakta fayda var. Tek bir parça yaptığında bu kadar kabarmıyor da parçalı bir şey attığında yağ bazen çok kabarıyor. Bunun böyle son dakikasında birazcık sarımsak, birazcık maydanoz ekleyeceğim üstüne. O zaman çok da lezzetli olacak. Bu da ikinci versiyon. Gelelim üçüncüye. O da şu. Tırtıklı. Tırtıklı da böyle sağlam tutup bunu da pazardan almıştım sanırım. Böyle tırtıklı cips yapmak mümkün. Şöyle iki tarafı. Bu bir tık biraz kalın oldu ama hani o bütün o tırtıkları ve şeysiyle yemesi çok zevkli olacak. Bunları atıyorum. Ya da bir başka yöntem. Şöyle şurasından keseyim. Bunu her zaman becermek mümkün ama bir böyle kesiyoruz. Bu ilkine ayırdım. Sonra böyle tırtıklı ya böyle kestik. 90 derece çeviriyorum. Ve çok fazla derin olmayacak şekilde bir daha kesiyorum. Kafes. Ve böyle kafes oluyor. Tekrar 90 çeviriyorum. Böyle minik kafesler. Dünyanın en düzgünü olmuyor. Ben o kadar maharetli değilim. Gelelim en sonuncuya. O da aslında en basiti. Bu bizim evdeki soyacakla uzun uzun böyle şeritler yapmak. Bizim sevginin kolaylığı. Aynen. Ve de çok da güzel. Hatırlar mısın Bahar, bilmiyorum, vapurda sen de vardın bunu aldığımızda. İkisi bir aradaydı. Ne varsa vapur malında var. Bu ben mi? Ben değildim gerçekten. Büyükada'da tilkişen toplamaya giderken almıştık. Doğru. Tebrik ederim. En başarılı kafeslerim bunlar. Koyuyorum. Bakalım Burak deneyecek olabilecek mi? Bir yağda kaç kızartma yapabiliriz? Yani yağın daha fazla kızartma yapılamayacak hale geldiğini nasıl anlıyorsun? Şöyle, bu aslında hani şeyden ne kızarttığına göre de bağlı olmak üzere. Yağın böyle rengi dönmüş, birazcık böyle kıvamı ağırlaşmışsa artık onda yapılamaz. Mesela bunda daha bayağı yapılır, hiçbir şey olmaz. Şimdi bunlar da şerit olarak yaptıklarım. Bu şerit olarak yaptıklarımı direkt içerisine atıyorum. Ve bunlar bence hazır aldığımız cipslerden daha da keyifli. Evde bulunan bir malzemeden yapması da en kolay olanı diye düşünüyorum açıkçası. Bunlar böyle işte hop çıktılar. Çıtır çıtır. Şimdi kaç çeşit? 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit cipsimiz oldu. En sevdiğimiz bu bizim çocukluğumuzu hatırlatan, benim çocukluğumu hatırlatan ve çıtırtı testinde her yönden geçer. Bu ince uzun olan yine çok çıtır çıtır. Çökertmenin altına falan güzel. Üçüncüsü bu tırtıklı olan. Bu diğerlerine daha az çıtır çıtır. Biraz daha kalın olduğu için. Gelin bu kafesiye. Bu gayet çıtır ama yapması inanılmaz meşakkatli ve belki de içindeki en çirkin o oldu. Bu yapması içlerindeki en kolayı. Yine en çıtırı. Sizin yaptığınız yani el yapımı olduğunda çok rahat bilinecek bir tanesi. Bence çok güzel. Gelin buna, en başarılısı bu oldu galiba. Hadi böyle sileyim. Bu da güzel ama bu alet demek ki iyi işleyemiyor. Yani biz işletmeyi beceremedik. Bunun ve bunun böyle salyangoz şeklinde makarna çıkartanını daha sonraki bölümlerde deneyeceğiz. Sizle paylaşacağız. Gördüğünüz gibi burası yemek okulu. Hepimiz öğrenciyiz. Hepimiz öğreniyoruz. Farklı patates kızartmalarını birlikte denedik. Bu arada yağdan bahsetmeyi unuttum. Yağ fındık yağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir. Şimdi burada bir tane chart göreceksiniz. Zeytinyağında işte kızartma yapılmaz çünkü zeytinyağı yanar falan filan düşüncelerinin aslında zeytinyağının kaç derece olduğunu görüp zeytinyağının yanması 1950'lerde Marshall yardımıyla Türkiye'ye hem margarinin hem de ayçiçek ekiminin getirilmesi için yapılmış bir stratejiydi. Aslında zeytinyağı ayçiçek yağından, hatta mısırdan çok daha yüksek, ayçiçek yağından da biraz daha yüksektir yanma derecesi ve bu direkt hani kitaptan alınan dereceleri de sizle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla zeytinyağıyla, ayçiçek yağıyla veya fındık yağıyla da yapabilirsiniz. Birazcık da eğer böyle delirmek istiyorsanız bu kızarttığınız yağın içerisine 2 parça da tereyağı atabilirsiniz. O da benden minik Refika önerisi, aklınızda bulunsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da ne olur unutmayın ki bu güzelliklerden daha bol bol yapalım. Sizin desteklerinizle ancak bu mümkün. Her şey için şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Yaşasın cips. Yaşasın cips. Yalnız cipsli benim mayonez sevdiğim değil. Mayonezli cips yiyeceksin hocam.